Efeler Mahallesi'nin en sessiz, en sakin, aynı zamanda ulaşımı da en kolay bölgesindeyiz. 5+1 tam müstakil bir villa sunumuyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bütün bilgileri açıklama kısmında size detaylı olarak ilettim. Okuyabilirsiniz, izlemeye tekrar devam edebilirsiniz ya da önce sonuna kadar videoyu izleyip sonra bilgilerine, fiyatına özellikle bakabilirsiniz. 308 metrekare arsa içerisinde tam müstakil, eksik çok fazla bulunabilecek bir villa değil ama yaşanılabilecek, özellikle altını çiziyorum, yaşanılabilecek bir villa. Çünkü genelini her zaman biz tatil amacıyla tanıttığımız için bu villaya özellikle yaşanılabilir diyorum. Kolaylıkla diyebiliyorum daha doğrusu. Güzel bir villa, tam müstakil, havuzlu. Girişimizi yapacağız. Yolu birazcık size bozuk gelebilir. Burası Efeler Mahallesi'nin aslında izleyenler, bilenler açısından tarif edebilirsek Efeler Mahallesi'nin tam girişin, müstakil villalar bölgesinin tam girişinde yer alıyor. Ana cadde hemen aşağımızdadır. Ondan belki kamera yansımıştır. Görebilirsiniz. Ön tarafımız yol arkadaşlar. Burası resmi bir yol. Yine yolun diğer cephesinde aynı burası gibi 300 metre bir parsel var. Burası 308 metrekare. 8 metrekare daha büyük. Burası resmi bir yol. Karşıya doğru gidiyor. Gelişimin hızlı olduğu bir yer. Tamamı müstakil villalar. Sağ tarafımızda site olarak yapılan villalar bulunuyor. Onlar da müstakil, bitişik parsel değil tabii ki. Bir basamak çıkarak villamızın içine giriyoruz. Sadece otopark içinde yok, yani villanın içerisinde otopark yer almıyor. Bu bir eksik değil. Çoğu villa sunumunda her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, sakin bir bölge. Herkes aracını ön tarafa, yani yola olan cepheye park edebilir. Bu arada burası köşe parsel arkadaşlar. Havuz aşağı yukarı bir karış yükseklikte, zeminden fayanslar başlıyor arkadaşlar. Sol tarafımızda çimlendirmeleri, ağaçlandırmaları gayet güzel bir şekilde yapılmış, dekore edilmiş. Geniş bir havuzumuz var. Yüzme havuzu diyebilir miyiz? Ya serinleme ile yüzme arasında kalmış bir havuz ama uzunlamasına en azından güzel. Havuz demişken denize mesafesi bu bölgenin her yerde sabit. Videolarımı izleyenlere de sürekli bunu söylerim. Tahminen İmbat koyuna 2 kilometre civarında. Buradan dosdoğru gittiğiniz zaman yine orada bir koyumuz var. 1 kilometre, hemen hemen 1200 metre. Altınkuma'da 2,5 kilometre mesafesi var arkadaşlar. Havuz motorları çok da göze batmıyor. Zemine sıfır gibi diyebilirim. Kameriye bölümü olarak oluşturabileceğimiz bölüm burası ya da şezlong alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Yoldan yukarıda olduğumuz için bu duvar boyları, hani duvar boyu kısa, üzerine bir çıt çıkması yapılmış ama yine de ona rağmen arkadaşlar yüksekte kalıyoruz. Dediğim gibi yoldan birazcık yukarıdayız. Yanlış bir hata yaptık mı? Yaptık galiba. Otopark yok dedik ama villanın içinde gezmeden peşin hüküm verdik. Hemen o tarafa doğru ilerleyelim. Yeni gördüm, kusura bakmayın. Ön taraftan dediğim gibi hani girişte arabayla gelirken baktık, böyle bir kabataslak baktık ama gözümüze çarpmadı çünkü yüksekte bulunuyor. Bahçe bölümümüz var. Havuzu gördük. Şezlong alanı gördük. Burada bir küçük balkonumuz, alt tarafında da otopark bölümümüz yer alıyor. Otoparkı gösterelim. Geniş bir otoparkımız var arkadaşlar. Ya bu otoparka üstünün de kapalı olması bence gayet tatlı olabilir. Çünkü yakışır yani, aşağıda kalıyor, alanı geniş. Üst taraf kapısı da güzel. Üst tarafı da kapatırsak keyifli bir alan olur. Bahçe alanımız da şu kısımdan devam ediyor arkadaşlar. Arka taraftan bir tık kot aldığı için yani böyle bir şekillendirme yapılmış. Önüne gelmişken de söyleyeyim, burası mutfağın çıktığı bölüm. Hani belki bu bahçe alanı sizi rahatsız ediyorsa kameriye bölümünü buraya da konumlandırabiliriz. Ya da burayı çimlerle süsleyip üzerine böyle bahçe mobilyası atarak keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Cepheye bu ara bakalım, taş giydirmeler yapılmış. Hepsinde duvar aplikleri de var. Elektrikle çekilmiş kapının önüne. Musluk da yerleştirilmiş. Güzel bir villa. Fiyatını eder bir villa. Sadece belki bu kısım size birazcık rahatsız edebilir. Yürüme mesafesi, şöyle bacaklarımızı açarsak 1 metre kadar burada geçiş alanı bulunuyor. Karşıyı da kullanabiliriz. Burada çocuk havuzu için, varsa ufak çocuğunuz, kullanılabilir bir bölüm var. Bahçe, bak bugün çok eksik bir anlatım oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. Birazcık dalgınlığımıza denk geldi. Kameriye bölümü buraya oluşturulmuş. Biz görmedik, bakmadık. Böyle bodoslamada aldık ama arka cepheye, villanın arka tarafına bir küçük kameriye bölümü oluşturulmuş. Bahçe alanı bakımsız kalmış. Dikenleri biraz büyümüş ama burada da yine kullanılabilecek bir bahçe bölümü yer alıyor arkadaşlar. Arka taraftaki villayla hani o da müstakil, biz de müstakiliz, çok rahatsız edecekse sizi, burayı bir tık daha yükseltebilirsiniz. Faydalı olur. Oturma alanı küçük geliyorsa dediğim gibi mutfağın ön tarafını da değerlendirebilirsiniz. Bence güzel bir villa. Buradaki çoğu villaya kıyas yaparsak, ki
Buranın tamamı müstakil villalardan oluşuyor. Kıyasını yaparsak hani burayı ilk onun içine, ki burada rahat bir 200 tane villa var, İlk onun içine rahatlıkla yerleştirebiliriz. Üst tarafımız da kapalı, güzel. Çelik kapıdan içeri girdik. Geniş bir alan bizi karşılıyor. Zeminlerin tamamı seramik. Hemen sol kısımdan merdiven. Üst tarafta böyle bulut gökyüzü gergi tavan değerlendirilmiş. Alan boş, geniş. Hani 5+1 sıkıştırılma diye düşünmeyin. Salonlar, odalar da gayet ferah. Ama bu alanda yine de ferah kalmış. Salondan arkadaşlar vestiyer oluşturulmamış. Bunun için alan yeterli bir şekilde. Merdiven altını belki ayakkabılık olarak değerlendirebiliriz. Bu kısma büyük bir vestiyer bölümü yerleştirebilirsiniz. Ya da şu kısma böyle ince, tatlı, kullanışlı bir vestiyer alanı yerleştirebiliriz. Salonumuzun içerisindeyiz. Tahminen arkadaşlar 30-35 metrekare geniş bir salon burada bizi karşılıyor. TV ünitesi hemen onun karşı düzen tercih edilmiş. Panjurları tek tuşla yönlendirilebilecek, sabit ama güzel bir avize indirmişler. Yine spot aydınlatmaları, oturumu kolaylıkla sağlayabiliriz. Ama TV ünitesi sizi bu kısımda rahatsız ediyorsa buradan böyle üstten gizli bir şekilde geçirip, bunlar duvar kağıdı mı bakalım bir, İtalyan sıva tercih edilmiş. Gayet de güzel olmuş. Üniteyi buraya yerleştirebilirsiniz. Köşe kısmı da yemek masası olarak, yemek bölümü olarak değerlendirebiliriz. Sürgülü açılır kapılır cam kapılarımız var. Salona ve yan taraftaki bahçe bölümüne açılıyor. Mutfak alanımızda yine kullanılabilitesi çok yüksek bir mutfak. Az önce söylediğim gibi buradan giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Karşı kısımda çok tatlı olacaktır. Bu arada kullanılabilir. Siyah ve beyaz tonları, mermer tezgahımız, kahve köşesi arkadaşlar. Dolapları da en azından içini görebilirsiniz. Bak, bir tanesinin kulbunu unutmuşlar. Beyaz evye, siyah musluk, siyah beyaz antresit, böyle karıştırma gibi olmuş. Asansörüdür büyük ihtimalle çekmeceleri de. Burası da ocak bölümü arkadaşlar. Tezgahın hemen üst tarafında ray spot aydınlatmaları bol bol güzel bir şekilde serpiştirilmiş. Yani bu kata 1+1 çok güzel geniş bir salon, ayrı mutfak. Burada bir adet de yatak odası. 1+1 daireyi zeminde yakalayabiliyorsunuz. Yukarı çıkmakta zorlanacak aile bireyiniz olursa burayı onun için değerlendirebilirsiniz. Misafir odası olarak da olur, çocuk odası, oyun odası da olur. Aslında yukarı bir odanın çamaşır odası, şimdi geçince söyleyeceğim. Avizeler bu arada güzel tercih olmuş. Yatak başlığını şu şekilde yerleştirirsek şurada küçük bir bölme var. Orası da dolap olarak değerlendirilebilir. Çoğu müstakil villada gerçekten bulunmayan bir metrekare burada değerlendirilmiş. Giriş kattaki geniş bir banyo alanımız arkadaşlar. Çamaşır makinesi için öyle bakındım ama burada bir tesisat var. İçeri gelebilirsek burada bir tesisat değerlendirilmiş, çamaşır makinesi. Ahşap, bunu hiç görmedik. Didim'deki villaların hiçbirinde. Banyosunda böyle ahşap nostalji havası veren aynasıyla da beraber bütünleşmiş. Böyle bir banyoyu ilk defa gördük diyebiliriz. Tatlı bir banyo, kullanışlı bir banyo. Muslukları da yine gold şeklinde tercih etmişler. Çok güzel olmuş. Giriş katta 1+1 çok geniş bir daire gördük. Şimdi müstakil villamızın üst katına çıkacağız. 4 yatak odası daha göreceğiz. Üst katımıza geldik. 4 yatak odası göreceğiz. En köşeden başlayalım. En azından benim nezdimde çamaşır odası olarak kullanılabilecek bir bölüm. Ya da evden çalışıyorsanız çalışma odası olarak dizayn edebilirsiniz. Metresi ufak ama kullanım açısından değerlendirdiğinizde bir çamaşır odası için çok geniş bir yer. Bir çalışma odası için yine çok geniş bir yer. Ebeveyn odası olarak kullanılabilecek 3. yatak odamız bu katta gördüğümüz ikinci. Duvar kağıtları değil, pardon, aşağıda söylemiştik, İtalyan sıvalar. Her cephede farklı farklı değerlendirilmiş. Çok da şık olmuş, en azından güzel banyo takımlarıyla birbirini tamamlamış arkadaşlar. Avizemiz çok güzel. Yatak başlığı bölümü. Karşı tarafta bir küçük Fransız balkonumuz. Fransızcık aslında. Çünkü içine çıkabiliyorsunuz. Bu da bir güzellik. Çünkü hiç çıkılmayanları da var. Hiç olmamasındansa böyle bir şekilde olması güzel. Kendine özel banyosu var arkadaşlar. Bir tık bakabilirsek hızlıca devam edelim. Turumuza devam ediyoruz. Şimdi bir yatak odası, bir banyo, bir yatak odası. Ortak bir banyo alanımız. Burada da lavabo için farklı bir ahşap işçiliği değerlendirilmiş. Ya bu musluklar hakikaten çok tatlı. Keşke şunların satışını yapsaydık da hemen araya bir link koysaydık. Siz de bu musluklardan sahip olun diye. Hatta gelip taksaydık. Mesela duştaki fıskiyesiyle beraber güzel bir takım olmuş. Güzel bir görsel olmuş. Geniş bir duş alanı arkadaşlar. Niş bölümü de yer alıyor.
Yani yaşanılabilecek villanın altını tekrardan çiziyorum. Tatil amacıyla da kullanabilirsiniz. Yaşam için de gayet güzel arkadaşlar. Dördüncü yatak odamız. Son yatak odamıza da gireceğiz. Merkezi klima sistemi var. İki yatak odasından da buraya çıkış yapabiliyoruz. Şuradaki panjuru kapalı unutmuşuz. Geniş bir balkon diyebiliriz. Hemen havuzun üst tarafında yer alıyoruz arkadaşlar. Şu kısma baktığınızda sakinliği, ön tarafa baktığınızda da hareketi yakalayabilirsiniz. Yani bu tarafa dönüp, şu an sesi gelmiyordur ama güzel kuş cıvıltıları var arkadaşlar. Karşı tarafta bu arada hazine arazisi. Yani yeşil kalacak. Güzel bir avantaj. Güzel bir villa. Tanıtım için de en azından hoşumuza gitti. Aklımızda biz de hayal kurduk, yaşanılabilir bir villa. Aşağıdaki bir salon kadar geniş bir yatak odası var. Metreler çok iyi. Çok da iddialıyım. Cihazı alıp gelip ölçelim. Daha önce sunum yaptıklarımızdan çok farklı, çok geniş bir villa. Odalarda da yine seramik değil de parke tercih etmişler. Şöyle bir küçük idealin biraz altında açık konuşalım, çok da abartmayalım. Kullanılabilecek bir lavabo alanı. Ama kapının arkasında da pisuarı var. Yatak içinde geniş bir metresi bulunuyor arkadaşlar. Fransız balkonu, az önceki balkona da buradan giriş çıkış yapabiliyoruz. Çok keyifli bir villa. Tekrardan söylüyorum. Yaşanılabilecek bir villa. Tatil amacıyla da kullanırsanız güzel bir villa. Arsası güzel, konumu çok güzel. Efeler Mahallesi'nde ilk ona rahatlıkla girecek müstakil bir villa tanıtımı tamamladık arkadaşlar. Almak isteyen olursa ulaşabilirsiniz. Keyif için izlediyseniz umarım mutlu olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki villada görüşmek üzere. Hoşça kalın.